Volçan Voyvoda veya bilinen adıyla Eşkıya Volçan, Balkan ve Anadolu folklorunda, özellikle definecilik çevrelerinde efsaneleşmiş bir figürdür. Tarihsel gerçekliğiyle halk anlatıları arasındaki çizgi oldukça belirsiz olsa da, kendisi hakkında anlatılanlar genellikle 18. ve 19. yüzyılların kargaşa ortamında şekillenmiştir. Bu gizemli karakterin hayatı, yaşadığı bölgeler ve hakkında anlatılan efsaneler yer almaktadır. Volçan Voyvoda kimdir? Halk arasındaki inanışa göre Volçan Voyvoda Bulgar asıllı bir çete başıdır. Genellikle Voyvoda unvanıyla anılmasının sebebi bölgedeki diğer eşkıya gruplarına liderlik etmesi veya bir dönem yerel bir otorite gibi hareket etmesidir. Tarihsel kökeni: İsminin Vulçan Panda olduğu söylenir. Anlatılara göre asıl amacı Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanması için büyük bir finansal kaynak, hazine toplamaktı. Kişiliği: oldukça zeki, askeri stratejilere hakim ve disiplinli bir çete lideri olarak tasvir edilir. Emrinde binlerce atlıdan oluşan bir ordu olduğu ve ele geçirdiği ganimetleri merkezi yerlere gömerek karmaşık haritalar oluşturduğu rivayet edilir. Volçan Voyvoda'nın hareket alanı yalnızca birkaç dağ silsilesiyle sınırlı değildir. O, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki otoritesinin zayıfladığı dönemde Tuna Nehri'nden İstanbul kapılarına kadar uzanan devasa bir koridoru kontrol etmiştir. Bu geniş coğrafyayı 3 ana stratejik bölgeye ayırarak incelemek, onun tarihsel ve efsanevi izlerini daha net anlamamızı sağlar. 1. Kuzey hattı, Balkan Dağları ve Tuna boyu. Volçan'ın asıl vatanı ve çetesinin ana üssü, Bulgaristan'ı yatay olarak bölen Stara Planina, Koca Balkan Dağları'dır. Lojistik avantaj: bu dağlar sık ormanları ve sarp geçitleriyle Şipka geçidi gibi Osmanlı ordusunun takibinden kaçmak için mükemmel bir sığınaktı. Tuna akışı: Tuna Nehri üzerinden gelen ticaret gemilerini ve nehir kıyısındaki gümrük noktalarını baskı altında tuttuğu rivayet edilir. İzleri: bugün Bulgaristan'ın Troyan ve Gabrovo şehirleri yakınlarındaki mağaralarda onun adına atfedilen pek çok sığınak kalıntısı bulunmaktadır. 2. Güney hattı, Istrancalar ve Trakya koridoru. Volçan'ı Türkiye'nin definecilik tarihinde en popüler figür yapan bölge burasıdır. Kırklareli ve Edirne hattını içine alan Istranca, Yıldız Dağları onun operasyonel merkezidir. Payitahtın eşiği: İstanbul'a, payitaht, giden ana yolların geçtiği bu bölge, Osmanlı'nın Avrupa ile olan ticaret damarıydı. Volçan'ın bu yolları Via Militaris, ordu yolu, kestiği anlatılır. Darphane efsanesi: rivayete göre Volçan, Istrancaların en ulaşılmaz noktalarına, Kırklareli, Demirköy ve Vize çevreleri, kendi altınlarını bastığı veya erittiği gizli imalathaneler, darphaneler kurmuştur. Kudret Kale: define belgelerinde sıkça geçen ve Istrancalarda olduğu iddia edilen bu kale, onun askeri karargahı olarak betimlenir. Söylenceye göre bu kale, 3 tarafı derin uçurumlarla çevrili, yalnızca gizli bir geçitten girilebilen doğal bir tahkimattır. 3. Doğu hattı, Karadeniz kıyıları ve Şile hattı. Bazı anlatılar, Volçan'ın etki alanını İstanbul'un Anadolu yakasına kadar uzatır. Bu durum, eşkıyalık faaliyetlerinin deniz yoluyla da desteklendiğini gösterir. Deniz soygunları: Karadeniz kıyısındaki liman şehirlerine Varna, Burgaz, İğneada gibi yaklaşan ticaret gemilerini yağmaladığı söylenir. Ceneviz kaleleri: Karadeniz sahil şeridindeki eski Ceneviz ve Bizans kalelerini geçici depo veya gözlem noktası olarak kullanıldığına inanılır. Özellikle Şile ve Ava bölgelerindeki mağaralarda Volçan'ın denizden gelen ganimetleri sakladığına dair yoğun yerel efsaneler vardır. Neden bu kadar geniş bir alanda yaşadı? Volçan'ın bu denli geniş bir alanda görülmesinin 2 temel sebebi vardır. Askeri disiplin: emrinde 300 ila 800 arasında, bazı kaynaklarda binlerce profesyonel silahlı adam olduğu söylenir. Bu güç, çeteyi küçük gruplara bölerek aynı anda hem Trakya'da hem de Balkanların kuzeyinde varlık göstermesine imkan sağlıyordu. Yerel destek: Osmanlı'ya karşı çıkan bazı yerel halklar, haydut geleneği, Volçan'ı bir sosyal eşkıya veya kurtarıcı olarak gördüğü için ona erzak ve istihbarat sağlıyordu. Bu da onun yakalanmadan çok geniş coğrafyalarda at koşturmasını mümkün kılıyordu. Volçan'ın bu kadar geniş alanda yaşamış olması aslında bir marka isme dönüşmesinden kaynaklanır.
O dönemde bölgede faaliyet gösteren pek çok farklı eşkıyanın Kocalı, Katırcı, Lefter gibi eylemleri zamanla büyük Volçan figürü altında birleşmiş ve tek bir devasa efsane yaratılmıştır. Hayatı ve efsaneleri. Volçan'ın hayatı genellikle 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı dönemine denk gelen kaos ortamıyla ilişkilendirilir. 1. Eşkıyalığa başlaması. Bir rivayete göre Ailesine veya sevdiğine yapılan bir haksızlık sonrası dağa çıkmıştır. Zamanla çevresine topladığı sadık adamlarıyla Hop Martin, Kara Emin gibi isimler de bu anlatılara eşlik eder, büyük bir güç haline gelmiştir. 2. Büyük soygunlar ve hazine. Volçan Voyvoda'yı eşsiz kılan şey, onun kervan soygunlarından ziyade Bizans ve Roma döneminden kalan gömüleri bulduğu ve bunları kendi ganimetleriyle birleştirdiği iddiasıdır. Define belgelerinde, çoğu sahte olduğu kanıtlanmış olsa da 400 tondan fazla altından bahsedilir. 3. İşaretler ve haritalar. Volçan'ın en büyük mirası olduğu iddia edilen vasiyetnamesinde hazineleri bulmak için kayalara kazınmış işaretlerden bahsedilir. Bunlardan başlıcaları şunlardır. 1. Ayı ve yavruları. En meşhur işaretlerinden biridir. 2. Sofra kaya ve kaşıklar. Bir yemek masası ve üzerindeki takımları andıran kaya oluşumları. Topal ayı. Defineciler arasında en çok aranan ve tuzaklı olduğuna inanılan semboldür. Tarihsel kayıtlarda Vulçan isminde Bulgar isyancılara rastlansa da definecilik belgelerinde geçen devasa rakamlar ve mistik olaylar büyük oranda folklorik bir kurgudur. Tarihçilerin görüşü. Volçan muhtemelen yerel bir asidir. Ancak anlatılan hikayeler yüzyıllar içinde farklı eşkıya hikayelerinin, örneğin Çakırcalı Mehmet Efe veya Balkan haydutları gibi birleşmesiyle devleşmiştir. Define kültürü. Türkiye ve Bulgaristan'daki definecilik alt kültürünün temel taşıdır. Hakkında yazılan binlerce sayfa belge olsa da bunların çoğu 20. yüzyılda kurgulanmış metinlerdir. Gerçek şu ki, Volçan Voyvoda'nın hazinelerini aramak amacıyla yapılan kazılar, bölgedeki birçok gerçek tarihi esere Bizans ve Roma kalıntıları gibi ciddi zararlar vermektedir. Unutulmamalıdır ki onun hikayesi somut bir tarihten ziyade bir Balkan efsanesidir. Evet dostlar, bu tip videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenirseniz memnun olurum.